İman hakikatleri asla inkar edilemez. Bir şeyi ben kabul etmiyorum demek ile yoktur demek arasında o dönemde yaşasaydı ve şöyle deseydi, bunun hiçbir makul tarafı yok. Melekleri inkar eden insanlar var mıdır? Ben görmüyorum öyle şey yoktur diye. Peygamberleri inkar eden insanlar var mı? Peki yokluğu nasıl ispat edebilir? Hepimiz bildiği UFO'lar, insanlar bu noktada acizdirler. Hazreti Peygamberle beraber bulunup o zaman inkar edemez. Kabul etmiyorum diyebilir. İnanmıyorum diyebilir. Peki iman hakikatleri inkar edilebilir mi? Bir şeyi kabul etmemek ile inkar etmek arasında zahirde yakınlık gözükürken hakikatte büyük bir mesafe ve fark var. Üstad Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde bu noktaya ehemmiyetle dikkatlerimizi çekerek bizi büyük bir vartadan ve tehlikeden kurtarmış. Dilerseniz onun eserlerinden bir parça bu mevzuyla alakalı sizinle paylaşmak istiyorum. Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi ispat edilmez, meşhur bir düsturdur. Hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi yani inkar, yokluğu ispat edilmez, meşhur bir düsturdur. Mesela bir şey dünyada var diye ben ispat etsem, sen de dünyada yok desen, benim bir işaretimle ispat edilebilen o şeyin sen nefini yani yokluğunu ispat etmek için bütün dünyayı aramak ve taramak ve göstermek, belki geçmiş zamanın her tarafından görmek lazım geliyor. Sonra yoktur, vuku bulmamıştır diyebilirsin. Ne kadar zor dikkat ederseniz. İspat da ne kadar kolay herhangi bir şeyin varlığını ispat etmek. Mesela Ramazan hilalini Yevmişek'te ispat etmek ve süt konservelerine benzeyen ceviz hindi, Hindistan cevizi bahçesi, ruh zeminde, zemin yüzünde var diye dava etmekte iki ispat edici, bin inkar edici ve nefyedicilere, kabul etmeyenlere galebe edip davayı kazanıyorlar. Niçin? Çünkü ispat eden yalnız bir ceviz-i hindiyi veyahut yerini gösterse kolayca davayı kazanır. İspat ne kadar kolay. Ama onu nefi ve inkar eden bütün ruh zemini aramak, taramakla hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi cenneti ve dar saadeti ihbar eden ve ispat eden yalnız bir izini, sinemada gibi keşfen bir gölgesini, bir tereşuğunu göstermekle davayı kazandığı halde onu nefi ve inkar eden bütün kainatı ve ezelden ebede kadar zamanları görmek ve göstermekle ancak inkarını ve nefyini ispat ile davayı kazanabilir. Ve bu ehemmiyetli sırdandır ki hususi bir yere bakmayan ve imani hakikatler gibi onun kainata bakan nefiler, inkarlar ispat edilmez diye ehli tahkik ittifak edip bir düstur esası kabul etmişler. Bunun üzerinde biraz daha duralım isterseniz. Biraz daha misallendirerek alemimizde mevzunun yerleşmesine çalışmakta çok fayda mülahaza ediyoruz çünkü. Mesela size elimde kalemin olmadığını iddia etsem bunu nasıl ispat edebilirim? Tabii ki göstererek. Yani elimin her tarafını göstererek kalemin olmadığını kolayca ispat edebilirim. Önümdeki masada olmadığını nasıl ispat edebilirim? Masayı göstererek. Bu odada kalemin olmadığını ispat etmem için ne yapmam gerekir? Odanın her tarafını kalem kadar boşluk kalmayacak şekilde görmek ve göstermekle davamı ispat edebilirim. Peki bu içinde bulunduğumuz binada olmadığını iddia etsem bu davamı, bu iddiamı nasıl ispat edebilirim? Bütün katları inceleyerek, ihata ederek. Ama birinci katı gezerken kalemi 2'ye çıkardılar. 2'de çıktığımda 3'e çıkardılar. 3'e çıkınca bodruma indirdiler. Binada kalemin olmadığını ne yapsam ispat edebilirim? Binayı birden ihata etmeden binada kalemin olmadığını söyleyebilme imkanına sahip değilim. Tıpkı elimde olmadığını söylediğimde elimin her tarafını birden ihata ettiğim gibi. Her binanın bütününde bu elim gibi ihata edemezsem olmadığını söyleyemem. Peki bu şehirde olmadığını iddia etsem, ne yapsam olmadığını ispat edebilirimi anlamak çok mühim. Çünkü ne yapsak olmadığını ispat edebilirimi anladığımda şuna intikal ediyoruz. İman hakikatleri asla inkar edilemez. İnsanların takatı buna yetmez. İnsanlar bu noktada acizdirler. İnanmayabilirler, kabul etmeyebilirler ama inkar edemezler. Bir şeye ben kabul etmiyorum demek ile yoktur demek arasında çok büyük fark var. Yoktur diyen kişi iddia ettiği için iddiasını ispat etmekle mükellef olacak şimdi. Bu şehirde olmadığını kalemin nasıl ispat edebilirim? Şehrin her tarafını birden kalem kadar boşluk kalmayacak şekilde ihata edebilirsem, ona şimdi kapsama da diyorlar.
Ama biz ihata kelimesini kullanacağız. Peki dünyada kalemin olmadığını iddia etsem bu iddiamı nasıl ispat edebilirim? Bütün dünyayı kalem kadar boşluk kalmayacak şekilde bir anda ihata edemeden bu iddiamı ispat edebilme imkanına sahip değilim. Ben şimdi size makul olan bir şeyler mi söylüyorum? Hiç makul değil. Delilsiz, mücerret iddialardan ibaret. Biz buna hezeyan diyoruz. Mantıkta da tahakküm tabir edilmiş. Yani hiçbir delili olmayan hezeyanvari sözlerdir. Peki daire biraz daha genişletelim. Kainatta olmadığını nasıl ispat edebilir? Kainatta olmadığını aynı şekliyle. Kalem kadar boşluk kalmayacak şekilde kainatın her tarafını birden ihata etmem gerekiyor ki bu davamı ispat edebileyim. İmkansız. Biz buna mümteni diyoruz. Mümteni olan şeyler söylüyorum ben şimdi size. Bunun hiçbir makul tarafı yok. Peki bütün zamanlarda, alemlerde, mekanlarda, boyutlarda kalemin olmadığını iddia etsem bu iddiamı nasıl ispat edebilirim? Bütün alemleri, zamanları, mekanları, boyutları, varlığın her noktasını ihata etmeden asla ispat edilemeyecek delilsiz, mücerret davalar. Mantıkta tahakkümü biz de bunlara hezeyanvari sözler yani saçma sözler diyoruz. Hakaiki imani bütün kainatla alakadar olduğu için, kainatın her tarafı, zamanları, mekanlarıyla alakadar olduğu için nefileri, inkarları mümkün değildir. Mevzu biraz daha güncel bir misal üzerinden tekrar misallendirelim. Hepimiz bildiği UFO'lar yani bilinmeyen uçan cisimlerle alakalı dünyada araştırma merkezleri kurulmuş. Araştırma merkezleri kurulmasının sebebi onların varlığıyla alakalı çok da fazla sayısı olmayan gözlemler ve haberlere dayanıyor. Peki insanlar niçin kesin bir kanaatla, kesin bir ifadeyle onların varlığını reddetmiyorlar? Onunla alakalı araştırma merkezleri kurmuşlar. İşte dünyada olmadığını söyleyebiliriz. Neye binaen? Çünkü dünyada radarlarla, elektromanyetik sistemlerle her noktasını her an kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bizim bildiğimiz mahiyetteki bir cismin bizden habersiz dünyada bulunması imkansız denebilir. Çünkü dünyayı ihata ediyoruz. Peki Mars'ta olmadığını nasıl söyleyebilir? Mars'ı da dünya gibi ihata etmeden olmadığı nasıl söylenebilir? Elbette söylenemez. Peki Jüpiter'de, Satürn'de, Plüton'da, diğer galakside, kainatın öbür tarafında, öbür ucunda olmadığı nasıl söylenebilir? Asla söylenemez. Bir insan şöyle diyebilir. Bana göre yok diyebilir. Ben kabul etmiyorum diyebilir. Ben bunlara inanmıyorum diyebilir. Ama yoktur diyemez. Yoktur dediği an hüküm verdiği için şimdi onun ispatla alakalı delilleri olması gerekiyor elinde. Peki yokluğu nasıl ispat edebilir? Yokluğu o iddia edilen şeyle alakalı bütün alem, mekan, zaman, alem boyutun ihatasıyla yapabilir. Peki bu imkana sahip mi? Değil. O zaman inkar edemez. Melekleri inkar eden insanlar var mıdır? Vardır. Peki melekleri inkar etmeyi neyin üzerine bina ediyor bu insanlar? Görmüyor. Peki görmemek olmamaya delil olabilir mi? Görmüyorum diyebilir. Evet ama yoktur demek çok farklı. Ben görmüyorum öyleyse yoktur diye bir hüküm veremez. Amerika'daki insanları görmüyorum. Öyleyse onlar yoktur denebilir mi? Alt katta şu an hiç kimse yok. Nereden biliyorsun? Çünkü görmüyorum ki. Alttaki insanlar şimdi yok mu oldular? Bu şehrin en kalabalık caddesinde şu an hiç kimse yok. Niye yok? Çünkü görmüyorum ki. Böyle denebilir mi? Uzak şehirde hiç kimse yaşamıyor. Veya gözümün görmediği ufkun öbür tarafında hiçbir mahluk ve canlı bulunmuyor. Nereden biliyorsun? Görmüyorum ki. Denebilir mi? Görmüyorum diyebilir, yoktur diyemez. Yoktur dediği an hüküm verdiği için tekrar ifade ediyoruz. İspat etmekle mükellef olur. İspat etmek mükellefiyetini yerine getiremiyor. Çünkü ihata etmekten aciz. İnsan duvarın öbür tarafını göremiyor. Sağını solunu bile bütünle ihata edemiyor. Çok dar olan o ihatası nazarıyla tüm kainatla alakalı hakaiki imaniye mevzularını nasıl inkar edebilir? Onun için inkar asla ispatı mümkün olmayan iddialardan ibaret kalır. Aynı şekilde peygamberleri inkar eden insanlar var mı? Varlar. Peki bu insanlar peygamberlerin varlığını nasıl inkar ediyorlar? Deistler var. Şimdi yakın zamanda işte böyle bir insan acaba yaşamış mı, yaşamamış mı, yaşamamış diyen insanlar. Bu iddialarını, bu sözlerini nasıl delillendirebilirler? O zaman bu insanlar Hz. Peygamber'in ve diğer peygamberlerin yaşamadığını, onların bulunmadığını nasıl ispat edebilirler? Onlara bunu ifade etmemiz lazım ki asla yapamayacaklarını anlayabilsinler. Bir insan eğer Hz. Peygamber'in ve diğer peygamberlerin bulunduğu zaman, mekan, alemde, o dönemde yaşasaydı ve şöyle deseydi: sizin dediğiniz zamanlarda, mekanlarda, o mevkide, o memlekette ben de bulundum. O dönem, o devirde. Hiç böyle bir insan görmedim. Dolayısıyla ben böyle bir insanın yaşamadığının şahidiyim dese kabul edebiliriz. Ama bunu yapabilme imkanına sahip değil. Bir dakika öncesine geçemiyor.
bir dakika sonrasına geçemiyor. Peygamberlerin aleyhissalatü vesselam mucizesini inkar eden insanlar var mı? Varlar. Peki mucizeyi neye binaen inkar ediyorlar? Yine ben inanmıyorum diyebilir. Ben kabul etmiyorum diyebilir ama yoktur diyen bir adam ispat edebilmek için o zaman ve mekanda Hz. Peygamberle beraber bulunup o vakanın gerçekleşmediğine şahit olması gerekiyor. Bu şehadete sahip mi? Bu imkana sahip mi? Değil. O zaman inkar edemez. Yine söylüyoruz. Kabul etmiyorum diyebilir. İnanmıyorum diyebilir. Yoktur diyemez. Kur'an'ın kelamullah olduğunu inkar eden bir adam olmadığını nasıl ispat edebilir? Yine o zaman ve mekanda Hazreti Peygamber ve Cebrail Aleyhisselam'la beraber bulunacak ve şöyle diyecek. Ben onlarla beraber idim. Hiç böyle bir vahiy gelmedi. Bu imkana sahip değil. Dolayısıyla hakaik imani bütünüyle, bütün zaman ve kainatla, alemlerle, mekanlarla alakadar olduğundan inkar edilmesi, ispatı mümkün olmayan iddialar şeklinde, delilsiz, mücerret davalar şeklinde kalıyor.